Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlere bu güzel yeleği tüm detaylarıyla anlatacağım. Kız bebekler için hem çok şık hem de çok kullanışlı bir model oldu. Yeleği 3 parça olarak ördüm. Ön bedenler ve arka beden. Burada kullandığım model kabartmalı bir petek modeli. Çok kolay bir model. Hiç zorlanmadan örebileceksiniz. Santim olarak da ölçü vermek istiyorum. Beden genişliği 25,5 santim. Omuzdan boyu 30,5 santim. Şurada kol boyunu bazen merak edenler oluyor. 11 santim. Kol altından boyu da 19 santim. Tam bir yaş ölçüsünde oldu. Organik koton bir iple ördüm. Örgüye başlarken ip ve şiş bilgilerini vereceğim zaten. 2,5 yumak ip kullandım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Modeli beğendiyseniz de hemen şimdi beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Gazal organik baby koton ile öreceğim. 50 gram 115 metre uzunluğunda %100 organik koton bir ip. Renk numarası aynı renk örmek isterseniz C428. Kız bebeklere çok yakışan bir renk. Burada ekranda belki mavi gibi görünüyor olabilir ama lila diye geçen bir renk ya da çok açık mor diye de geçer. Ben 3,5 numaralı şişle öreceğim. 3,5 numaralı şişe yapısı çok uygun bu ipin. 100 gram 330 metre uzunluğundaki koton iplerle de örerseniz aynı büyüklükte olacaktır. Eğer benimle eliniz uyuyorsa. Ben misinalı şişle öreceğim. Hem alışkın olduğum için hem de masada daha rahat olduğu için misinalı şiş tercih ediyorum. Siz de alışık olduğunuz şişle misinalı ya da iki şişle örebilirsiniz. Çünkü 3 parça olarak öreceğim. O nedenle misina olması şart değil. 3,5 numaralı şişime ilmek atarak başlıyorum. Klasik ilmek atma tekniğiyle ilmeklerimi atıyorum. Yeleğe sağ ön bedenden başladım. Şişime 37 ilmek attım ve yan tarafı dikmek için de biraz ip bıraktım. Dikeceğim kısmı yaklaşık 2 katı kadar ip bıraktım. Başlama ipim sağ tarafta ve örgünün arka yüzündeyim. İlk sırada ilk ilmeği de örerek başlıyorum ve 6 tane kenar ilmeğimi düz örüyorum. Ve ben düz ilmekleri örerken ipimi böyle alttan atıyorum. Siz de eğer yeni başladıysanız bu şekilde örerseniz ilmek yönümüz aynı olur. Buradaki 6 ilmeği kenar ilmeğim. Ön yüzde de arka yüzde de düz öreceğim. İpimi içeri alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 2, 4, 6 ilmek kaldı ve kenar ilmeklerim. 6 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüze geçtim. Yine önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzde de arka yüzde de düz olacak bu ilmekler.
Evet. Şimdi burada lastik örgüyle başladım. Arka yüzde tekli lastikle. Ön yüzde de burada artık tekstil tipi lastik uygulayacağım. O nedenle düz ilmeklerimi örmeden alacağım. İpim içeride, ters ilmeği örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. İpim içeride, ters ilmeği örüyorum. Ve kenar ilmeklerim. Evet, ilmek sayısını belirlerken tek sayı olmasına dikkat ettim. Çünkü buradaki tekli lastiğin düzle başlayıp düzle bitmesini istiyorum. O nedenle de tek sayıyla başladım. 6 ilmek ön yüzde de arka yüzde de düz. Sıra sonunda 6 ilmek ön yüzde de arka yüzde de düz. Ve tekstil tipi lastikte ön yüzde düz ilmekleri örmeden alıyorum. Ters ilmekleri örüyorum. Arka yüzde de normal bir ters bir düz lastik örüyorum. Şu anda burada bir sıra haroşa oluştu. Toplam 5 sıra haroşa olduğunda model kurulumuna başlayacağım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa ördüm. Lastik kısmı tamamlandı. Şimdi modele geçiyorum. Modelin ilk sırasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İlk sırada bütün ilmeklerimi düz ördüm. Arka yüze geçtim. Modelin ikinci sırasını öreceğim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Model 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor. Ben burada ilk başlarken lastik kısmını düzle başlayıp düzle bitirmek için tek sayı olarak başlamıştım. 37 ilmek başlamıştım. Şimdi burada bir ilmek eksilteceğim ve 36 ilmek olacak. İlk iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Ve 6 ilmek düz. Evet, modelin ilk iki sırasını tamamladım. Ön yüzde düz, arka yüzde ters ördüm. Şimdi üçüncü sıraya başlıyorum. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, modelin üçüncü sırasında ilmekleri çaprazlayacağım. Yani burgu yapar gibi öreceğim ama iki ilmekle. İki ilmeğin yerini değiştireceğim. Şöyle tıpkı sağa doğru burgu yapar gibi ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Şişimden ilmekleri çıkarıp sol şişimle arkadaki ilmeğe giriyorum. Ve sağa doğru ilmeklerimi çaprazladım. Düz olarak örüyorum. Bu modelde ön yüzde hep düz örüyoruz zaten. 2. Şimdi sola doğru çaprazlayacağım. Onun için ikinci ilmeği arkadan giriyorum. Bu ilmek önde kaldı. Ve sola doğru çaprazlamış oldum. Bunları da düz örüyorum. Evet, bütün sırayı bu şekilde yapıyorum.
Önce sağa doğru. Sonra sola doğru. Evet, modelin 3. sırasını da tamamladım. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Ve modelin 4. sırasındayım. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek ters. Başlarken de bir ilmek tersle başlamıştım. Ve kenar ilmeklerim. Modelin 4 sırası tamamlandı. Şimdi 5. sırayı örüyorum. 5. sırada bütün ilmeklerim düz. Evet, düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, 5. sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, şimdi modelin 6. sırasını öreceğim. 6. sırayı da tıpkı 4. sıra gibi öreceğim. İlk ilmeğim ters. Sonra 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters.
ve kenar ilmeklerim. Ön yüze geçtim. Evet, modelin birinci kısmı tamamlandı. Yani toplam 6 sıra ördüm. Şimdi 7. sırada bir sıra düz öreceğim. Arka yüzde de başta ve sonda 6 ilmek düz, diğer ilmeklerimi ters örerek 7. ve 8. sırayı da tamamlamış olacağım. Evet, ön yüzdeyim. Modelin 8 sırasını ördüm. Son olarak 2 sıra, bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters ördüm. Şimdi modelin 9. sırasındayım. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet. Bu sırada yine çaprazlama yapacağız. Şu şekilde. Bu önce açmıştık. Arasını şimdi kapatacağız. Sağ vurarak başlamış, sağ çaprazlayarak ve ikincisinde sola çaprazlamıştım. Şimdi burada önce sola çaprazlayacağım. Kapatıyorum çünkü bu petek gibi düşünelim bunu. Bu peteği kapatıyorum. Sola çaprazlayarak başlıyorum. Ve sağ çaprazlıyorum. Evet. Bu şekilde bir sola bir sağa çaprazlayarak bu sırayı da tamamlıyorum. Evet, modelin 9. sırasını da tamamladım. Son olarak 2, 4, 6 ilmek kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzdeyim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, bir öncekinde ters ilmekle başlamıştım. Şimdi düz ilmekle başlıyorum. Bir ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Şimdi şöyle bakıp buradaki peteklerin içini düzle tamamlamıştım. Buradaki 2 ilmeği de ters olarak örmüştüm arka yüzde.
Şimdi burada da yine peteklerin içini düz olarak örüyorum. Ama zaten başlangıcında doğru yaparsanız problem olmaz. İlk model yaparken terste başlamıştık. İlk ilmeğimizi, sonra 2 düz 2 ters devam ettik. Burada da düzle başladık. 2 ters 2 düz devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar 2 ters 2 düz örüyorum. Evet, son olarak 2 ters, 1 düz ve kenar ilmeklerim. Evet, modelin 10. sırasında tamamladım. Şimdi 11. sıradayım. 11. sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin 11. sırasını düz örerek tamamladım. Şimdi arka yüzdeyim ve 12. sıradayım. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. 12. sırayı örüyorum ve 12. sırayı tıpkı 11. sırayı ördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz. İki, 4, 6 ilmekten sonra bir düz ilmekle başladım. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, sıra sonuna yaklaştım. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz ve kenar ilmeklerim. Evet, model 6 ilmek ve 12 sıradan oluşuyor. 12 sırayı tamamladık. Birinci sıradan itibaren tekrar başlayacağız ve model aynı şekilde tekrarlayarak devam edecek. Şimdi ben önce bir sıra ön yüzde düz, arka yüzde de başta sonda düz, aradaki ilmekleri ters örerek ilk 2 sırayı tamamlayacağım. Sonra da 3. sırada yine sağ çapraz, sola çapraz yaparak devam edeceğim. Model 12 sırada bir kendini tekrarlayarak devam edecek. Evet, şimdi burası sağ ön beden olduğu için iliklerimiz olacak. Şimdi ilk iliği açacağım. Şuradan itibaren sayıyorum en baştan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 sıra haroşa ördüm. Şimdi ilk iliği açıyorum. Bir, 2, 3 ilmek ördüm. Bir tane şişime doluyorum ipimi. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve 1 ilmek ördüm. Burası kenar ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi modeli yine örmeye devam ediyorum. Evet, modeli uygulayarak örmeye devam ediyorum. İlk iliği açtıktan sonra 2 sıra haroşa ördüm. Sonra modeli yine takip ederek ön yüzde örerek sıra sonuna geldim.
Yani burada çaprazlama yaptığım sırayı ördüm son olarak. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ve sıra sonundaki 6 ilmeğe kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ters öreceğim ve sıra sonundaki 6 ilmeğimi de yine düz örüp ön yüze geçeceğim. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Şöyle yapıyorum. Düz örüyorum ilmeklerimi. 1 2 ilmek ördüm. 3. ve 4.'yü birlikte örerek bir tane eksilttim. 1 2 ilmek ördüm. 3 ile 4'ü birlikte örerek bir tane eksilttim. Evet. Son eksiltme yaptıktan sonra 1 2 3 4 ilmek örüyorum ve kenar ilmeklerim. Evet, arka yüze geçtim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Örerken de sayacağım şişimde kaç ilmek var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Evet, şişimde 31 ilmek var. Şimdi bu 31 ilmeği ön yüzde hepsini düz örerek arka yüze geçeceğim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, arka yüzdeyim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, tek lastik örüyorum. Ve 6 tane kenar ilmeğim. Ön yüze geçtim. Evet. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet. Şimdi burada tekli lastik olarak örmeye devam edebilirsiniz. Ben pamuklu iplerde lastik örgüyü çok beğenmiyorum. Çok düzgün olduğunu düşünmüyorum. O nedenle yine burada
etek kısmında, etek lastiğinde kullandığım gibi tekstil tipi lastik öreceğim. Tekstil tipi lastiği de nasıldı hatırlayalım. Arka yüzde bir ters bir düz normal tekli lastik. Ön yüzde de düz ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpim dışarıda, düz ilmeği örmeden alıyorum. Ve bir ilmek ters örüyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa oldu. 6 sıra haroşa olunca ikinci iliği açacağım. Başta ve sonda yine 6 tane kenar ilmeğim olacak. Ön yüzde düzleri örmeden alacağım. Tersleri ters olarak öreceğim. Arka yüzde de normal bir ters bir düz lastik olarak öreceğim. Bu şekilde şuradan sayalım. Ben öbür tarafı örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra şuradaki düz giden haroşayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra haroşa örüp geleceğim. Evet, sağ ön bedeni örüyorum. Buradan eksiltmeleri yaptıktan sonra şu haroşadan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 7 sıra haroşa ördüm. Şimdi artık yaka kesimine başlayacağım. Bu arada da bu ilk iliği açtıktan sonra da 2, 4, 6 sıra sonra bir ilik açtım. 6 sıra sonra bir ilik daha açacağım. Şimdi burada yakada ki çalışmayı yapacağız. 6 tane burada haroşa olacak. Yani düz örgü. 2, 4, 6, 7 tane de tekstil tipi lastiğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek haroşa öreceğim. Yani ön yüzde de arka yüzde de düz öreceğim. Evet, 2, 4, 6, 7. Evet, 18 ilmek. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek. Burası ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Bu aradaki 7 ilmeği yine tekstil tipi lastik örmeye devam ediyorum. Ve kenar ilmeklerim. Evet, arka yüzle geçiyorum. Yine önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Yedi tane tekstil tipi lastik. Evet ve düz. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Evet, ön yüze geçtim. Burada bir sıra haroşa oluştu. Şimdi sayalım. 2, 4, 6. Evet, 6 sıra olmuş. İkinci iliğimi de açıyorum. Üç ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum.
bir ilmek örüyorum. Kenar ilmeklerim. Artık kenar ilmeklerim de dahil buradaki ilmekleri hepsini ön yüzde de arka yüzde de düz örüyorum. Evet, bu şekilde örmeye devam edeceğim. 18 ilmek ön yüzde de arka yüzde de düz. Buradaki 6 ilmek de yine ön yüzde de arka yüzde de düz. 7 ilmek de tekstil tipi lastik örerek bu kısmı toplam 4 sıra haroşa öreceğim. Evet, yaka için 2-4 sıra haroşa ördüm. Şimdi artık burada yaka eksiltmesini yapacağım. Onu da şöyle 6 ilmek burada, 7 ilmek tekstil tipi lastik, 2, 4, 6 ilmek de burada, burası omuz ilmekleri olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek keseceğim. Önce ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet. 12 ilmek kestim. Şimdi burayı sayarken aynı zamanda da omuzda kaç ilmek var onu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Evet, bu 19 ilmeği 6 kenar ilmeği bu tarafta, 6 kenar ilmeği bu tarafta ve 7 tane de tekstil tipi lastik omuz hizasına gelinceye kadar öreceğim. Evet, sağ ön beden bitti. Burada şuradaki haroşayı saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sıra haroşa ördüm. Ve sağ ön beden tamamlanmış oldu. Şimdi buradaki ipimi kesiyorum. Çünkü arka bedeni örünce oradaki iple devam edeceğim. Omuzu birleştireceğim. O nedenle bunu kesiyorum. Hatta şöyle arkadan da sabitleyelim. İpimi içeri alıyorum. Buradaki ilmeğin içine sabitledim. Ve burada ilmeklerin arasından birazcık yürüteceğim. Yürüterek gizleyeceğim. Şimdi sırada sol ön beden. Evet, sol ön bedeni bitirdim. Ve sağ ön bedene de başladım. Aynı şekilde aynı sayılarla başladım. Birebir bu kısma gelinceye kadar aynısını ördüm. Burada ilik var. Bu tarafa da düğme dikeceğiz. Şimdi buradan haroşalardan sonra 2, 4, 6, 7 sıra haroşa ördüm. Yani burayla aynı şekilde.
Şimdi artık yakayı koyacağız. Burası kenar dikişe gelecek. Bu tarafta yaka olacak. Şimdi önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Yedi tane tek setli bir lastik örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve diğer ilmeklerimde, yani 18 ilmekte düz örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine 18 ilmeğimi düz örüyorum. Yedi ilmeğimi örüyorum. Ve kenar ilmeklerim. Evet. Buradaki 18 ilmeğim bir sıra haroşa oluştu. 3 sıra öreceğim. 4. sırada da buradaki yaka kesimini yapacağım. Şimdi 3 sıra haroşa örüp geliyorum. Evet, şimdi yakada yani 1 2 3 sıra haroşa ördüm. Arka yüzde buradaki yaka ilmeklerini keseceğim. Yine aynı şekilde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 ilmek omuz ilmekleri olacak. 2 4 6 8 10 12 ilmeği de keseceğim. Arka yüzden kesiyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, 1 2 3 4 5, bir de şişimde var. 6 tane kenar ilmeğim. Yaka ilmeklerini kestim. Bu tarafta da yine ön yüzden baktığımda 1 2 3 4 sıra haroşa oldu. Diğer tarafta öyleydi. Şimdi kenar ilmeklerimi örüyorum. Yedi tane lastik ilmeklerimi örüyorum. Ve kenar ilmeklerim. Evet. Evet, sol ön bedenin yaka kesimini de yaptım. Şimdi bu şekilde yerleştireceğiz. Düğmelerimizi diktiğimizde yeleğimizin yakası bu şekilde olacak. Bundan sonrasında şu anda şişimde 19 ilmek var. Bu 19 ilmeğimi 4 sıra haroşa örmüştüm. 2 4 sıra. Onun üzerine de 2 4 6 8 10 12 13 sıra daha öreceğim. Omuz hizasına kadar ve diğer ön beden de bitmiş olacak. Burada da ipimi kesmeyeceğim. Omuza geldiğimde arka bedenle birleştirirken, bu tarafı birleştirirken bu ipi kullanarak birleştireceğim. Bu omuzu
bittikten sonra kesmiştim. Bunu da arka bedenle birleşirken arka bedende bıraktım. İp ile devam edeceğim. Arka beden için şişime 73 ilmek attım. Burada başta biraz ip bıraktım. Yan tarafı dikmek için. Dikeceğim kısmın yaklaşık 2 katı kadar ip bırakıyorum ben dikmek için. Başta ve sonda 6 ilmek kenar ilmeği yine ön bedendeki gibi örgü boyunca devam edecek ve ön yüzde de arka yüzde de düz olarak örülecek. Aradaki ilmeklerim de tekstil tipi lastik olacak ve bu kısmı da 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Daha sonrasında model kurulumuna geçeceğim. Yine aynı buradaki modeli uyguladım. Buradaki modeli uygularken de bu alttaki tekstil tipi lastikleri simetri olsun diye tek sayı olarak başlamak istedim. O nedenle 73 ilmekle başlamıştım. Ama buradaki ilmeklerin sayısının hem çift hem de 6 ve altının katları olması gerekiyor. Ve o nedenle de burada model kurulumunu yaparken modelin biliyorsunuz birinci sırasında bir sıra düz, ikinci sırasında bir sıra ters örüyorum. Şimdi bu ön bedeni yaparken de yine aynı şekilde yapmıştım. Bir sıra düz örüp arka yüzde bir sıra ters örerken bir ilmek eksilteceğim herhangi bir yerde. Ve ilmek sayısı 72 olacak. O 72 ilmeği modeli uygulayarak devam edeceğim. Şuradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 34 sıra öreceğim. Daha sonra buradaki eksiltmeleri yine birlikte yapacağız. Evet, arka bedeni örüyorum. Kol altına kadar geldim. Buradan saydığımda 33 sıra haroşa oldu. Burada da modeli sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model oldu. Şimdi buradaki çaprazlamayı yapıyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve sıra sonunda 6 ilmekte yine düz olacak. Aradaki bütün ilmeklerimi ters örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi bu sırada eksiltmelerim olacak. Şu an şişimde 72 ilmek var. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, şimdi eksiltmelere başlıyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 4 ile 5'i birlikte örerek bir tane eksilttim. 1, 2, 3 ördüm. 4 ile 5'i birlikte örerek bir tane eksilttim. Evet, son eksiltmeyi yaptım. Sonra 1,
2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeklerim. Arka yüze geçiyorum ve arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Arka yüzde bir sıra düz ördüm ve burada bir sıra haroşa oldu. Şimdi bu sırada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, bir sıra düz ördüm ve arka yüze geçiyorum. Şişimde 72 ilmek vardı. 11 ilmek eksilttim ve şu an şişimde 62 ilmek var. Biraz önce söylemeyi unuttum. Şimdi burada artık lastik örmeye başlayacağım. Şimdi yine kenar ilmeklerimi örüyorum. İpimi içeri aldım ve bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz tekli lastik örüyorum. Örgünün arka yüzündeyim ve sıra sonunda da yine 6 tane kenar ilmeğimi örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzdeyim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Sonra düz ilmeği örmeden alıyorum. İpim dışarıda, ipimi içeri alıyorum ve bir ilmek ters. İpim dışarıda, düz ilmeği örmeden alıyorum. İpim içeride, bir ilmek ters. Evet. Tekstil tipi lastikte arka yüzde bir ters bir düz normal tek lastik örüyorum. Ön yüzde de yine bir ters bir düz lastik ama düz ilmekleri örmeden alıyorum. Tıpkı buradaki gibi tekstil tipi lastik örüyorum. Şimdi bu şekilde birazcık örelim. Evet, şimdi buradaki haroşadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sıra haroşa ördüm. Şimdi önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Yedi ilmek yine tekstil tipi lastik örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6 ilmek de yine haroşa. Burası omuz ilmekleri. Diğer tarafta da aynı şekilde. Şimdi bu aradaki ilmekleri ön yüzde de arka yüzde de düz öreceğim. Sıra sonunda 13 ilmek kalıncaya kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, 2, 4, 6, 7 ilmeği yine tekstil tipi lastik örüyorum. Ve kenar ilmeklerim. Arka yüze geçtim.
Arka yüzde önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve bir ters bir düz, 2 3 4 5 6 7 ilmek. Sıra sonunda 13 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda 13 ilmeğim kaldı. 7 tane bir ters bir düz tekil lastik. Ve 6 tane kenar ilmeğim. Evet. Bu şekilde burada bir sıra haroşa oluştu. Birkaç sıra daha böyle öreceğim. Evet, ense kısmında 1 2 3 sıra haroşa oldu. Şimdi arka yüzde buradaki ense ilmeklerini kestiğimde burası 4 sıra olacak. Arka yüze geçiyorum. Altı tane kenar ilmeğimi örüyorum. Yedi tane lastik ilmeklerini örüyorum. Ve 6 ilmek düz örüyorum. Evet, burası şöyle yapayım, takılıyor. Burası omuz ilmekleri. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 ilmek. Ön bedenlerde de omuzda 19 ilmek vardı. Şimdi ense kesimi yapacağım. 1 2 ilmek örüyorum. İlk ilmeği üzerinden atlatıyorum. 1 ilmek örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek kalacak. Evet. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bir de şişim de var. Bir tane daha kesiyorum. Ve 6 tane düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tane lastik ilmeği. Ve 6 tane kenar ilmeği. Evet. Şöyle yapalım. Arka bedeni de tamamladım. Evet, omuzun birini birleştirdim. Şimdi diğerini de birlikte birleştireceğiz.
Şöyle yapıyorum. Burası arka bedenin ön yüzü. Arka yüzden yapıyorum birleştirmeyi. Ve ön bedenin ön yüzü de bu şekilde birbirine bakacak şekilde yerleştirdim. Burası arka yüz. Tığ ile birleştiriyorum. Evet, bir tane ön bedenden alıyorum, bir ilmek. Bir ilmek arka bedenden alıyorum. Ve ikinci ilmeği tığımın içinden geçiriyorum. İpin arası açıldı. Şimdi bir ilmek ön bedenden, bir ilmek arka bedenden alıyorum ve üçünü birlikte kapatıyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan, bir de tığımın üzerinde ilmek var. Üçünü birlikte kapatıyorum. Şişimdeki ilmeğim çıktı. Aslında yaparken bu kadar zorlanmayacaksınız. Yeni başlayan arkadaşlar, gözünüz korkmasın. Ben masanın üzerinde yapıyorum. Bir taraftan da kamerayı kontrol ediyorum. O nedenle daha zor gibi görünüyor. Bir önden alıyorum, bir arkadan ve üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, son bir ilmek kaldı. Önden, arkadan aldım. Bir zincir daha çekiyorum. Evet, burada ipimi ilmeklerin arasından yürüterek gizliyorum. Evet, bu şekilde ipimi yürüterek gizleyip keseceğim. Bu ipimi de yine aynı şekilde gizleyeceğim ve keseceğim. Şimdi yanların dikişi var. Evet, yan dikişlerine geldim. Yan dikişleri dış yüzünden, ön yüzünden yani dikeceğim. Şöyle karşılıklı getiriyorum. Burada ilk ilmeğin içine gireceğim. Bu şekilde.
Buradan da yine ilk ilmeğin içine giriyorum. Evet, şimdi ilk haroşa dişinin içine girdim. Ve buradaki ilk haroşa, sırayla ikinci haroşa, şöyle yapalım. Buradaki ikinci haroşa. Şöyle tutarsak, evet, şurada kaydırmamak gerekiyor. Üçüncü haroşaya geldim. Burada da yine üçüncü haroşa. Karşılıklı olarak bir arka bedenden, bir de ön bedenden alıyorum. Kaydırmadan diktiğimizde bir sıkıntı yaşamayız. Evet. Bu şekilde kol altına kadar dikip kol altında da yine buraya geldiğimde de yine göstereceğim. Evet, buraya kadar diktim. Son bir ilmek kaldı. Şurada bir haroşa var, düz giden. En son onu alıyorum. Bu tarafta da yine aynı şekilde böyle düz giden haroşa var. Evet, buraya kadar diktim. Şimdi buradan ipimi içeri alıyorum. İpimi içeri aldım. Ve hemen burada ipimi sabitliyorum. Ve ilmeklerin arasından birazcık ipimi yürüteceğim. Burada bir kez daha sabitleyeceğim. Evet, bu kadar yeterli. İpimi kesiyorum. Evet, bir tarafını dikmiş oldum. Şimdi ben diğer tarafını dikeceğim ve yeleğimiz hazır. Evet, yeleğimiz bitti. Çok güzel, çok şık oldu. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Daha büyük örmek isterseniz her yaş için önlere 2'şer, arkaya 4 ilmek ilave edebilirsiniz. Yine her yaş için boyunu, burada bir model 3 sıra haroşadan oluşuyor. 3 sıra haroşa daha uzun yaparsınız. Buradaki kol boyunu da 2 haroşa sırası daha fazla yaparsınız. Her büyük bir beden için bunları ilave etmeniz gerekiyor. Küçültürken de söylediğim sayılar kadar eksilterek yapabilirsiniz. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.